Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çantanın tarifini anlatacağım. Hazır bir kanvasın üstüne işleme yaparak iğne ile yaptık bu modelimizi. Evet, kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen destekte bulunmayı unutmayın. Güzel çantalarımın devam etmesi için eğer çantalarımı beğeniyorsanız lütfen destekte bulunun. Evet, çok kolay, çok güzel bir çantamız oldu. Farklı renklerle ya da farklı iplerle de örebilirsiniz ya da değişik farklı bir askı da kullanabilirsiniz. Ben tüylü bir iple ördüm bu şekilde, ama makrome ipiyle de yapabilirsiniz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Evet, başlayalım çantamızı örmeye. Evet, çantamıza 130 gram ip kullandım. Bir yumağımız bitti, diğer yumağımızdan yarım kullandım. Yani 2 yumak almanız yeterli olacak. Evet, çantamıza bu şekilde bir kanvas lazım. Bu düz ağızlı gelen kanvaslardan. Şimdi ölçüsünü vereyim ben. Evet, kanvasımızın eni 21 santim. Şu şekilde göstereyim. 21-22 santim. Kanvasımızın uzunluğu da 42 santim. Evet, 42 santim uzunluğu var. 21 santim eni var. Şimdi ben delik sayısını da söyleyeyim. Bu şekilde bir iğne ile dikiyorum ben. Yünümüzü bununla kullanacağım. Şöyle uzunluğunun delik sayısını bir sayalım. Yani fikir o, ya da en sayısını sayayım ben. Daha az, orası daha az zamanımız gider. Şu şekilde enimizin ilmek sayılarını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 tane eninin delik sayısı var. Bu küçük delikli kanvaslardan. Şimdi çantamızı bunun üstüne iğne ile işleme yaparak oluşturacağız. Siz isterseniz tığ daha kolay derseniz tığla kaydırma yaparak da yapabilirsiniz. Deliklerini her deliğe batarak ya da bir delik atlayarak tığla da yapabilirsiniz. Ya da şişle bütün bir parça örüp dikebilirsiniz üstüne. Evet, ipimizi ben Lanoso'nun dominant ipini kullandım. Evet, tüylü bir ipimiz. Bununla çok güzel oluyor kanvasla tüylü ipler. Evet, %100 mikrofiber ipimiz. 100 gram ağırlığında, 75 metre uzunluğunda. Evet, bu şekilde ben bir iğne kullandım. Eğer tığla örecekseniz 2,5 milim tığ iyi gelir bu küçük delikli kanvas için. Ya da şişle örecekseniz 4 numara şişle örebilirsiniz. Burada 6-7 yazıyor. Daha sık olmasını istiyorsanız 4 ile örün siz. Şimdi nasıl diktiğimi size anlatmaya başlayayım. Evet, kanvasımızı bu şekilde yan çevirdik. Ve buradan köşeden başlayacağız. Şu şekilde buradaki deliklerimizi sayalım. Bu kenar kısmında birleştirme yapacağımız yerden başlamıyoruz. Bu boş olan tek sıra olarak oluşan karelerden başlayacağız yapmaya. Ve bu şekilde elimizle takip edelim. Sıra başına gelene kadar o kareden başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 kare içeriden başlıyoruz. Evet, ipimizi geçirelim iğnemize. İki kat dikeceğim ben. 2 kat dikince daha düzgün oluyor. Araları görünmüyor. Tek kat dikince araları daha seyrek oluyor. Güzel durmadı bu iple. 2 kat olacak şekilde ipimizi takıyoruz. Evet, eşitleyelim uçlarımızı. Ve buradan 5. deliğimize dek gelen yerden 1, 2, 3, 4, 5 ve en kenardakinden iğnemizi geçirelim.
Evet, dikkat edelim. Tam bu karemiz. Evet, ipimizi çekiyoruz. İplerimizi eşitliyoruz uçlarını. Bu ucumuzu biraz fazla bırakalım. Altında yürüteceğiz bunu da. Şimdi buradan sayıyoruz. 6 delik atlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. delikten iğnemizi geçirelim. İplerimizin eşit olmasına dikkat edelim. Ve şimdi burada batmış olduğumuz karenin önündeki kareden hiçbir boşluk atlamıyoruz. Direkt sıradaki kareye takıyoruz buraya. Buradan iğnemizi çıkarıyoruz. Ve yine burada da bu karemizin batmış olduğumuz karenin önündekine yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. deliğe, kareye aynı bunun hizasından iğnemizi aşağıya çekelim. Bu iple 2 kat yapınca daha düzgün oldu. Sizin ipiniz daha tüylüyse tek katta yapabilirsiniz. Şimdi yine alttan buradan içindeki ipimizi de yürütüyoruz yine içinde. Bu kareden direkt çıkıyoruz. Ve 6 delik atlayıp buradakinin hizasından yine aşağı doğru çekelim ipimizi. 2 ipi de eşitleyelim. Şimdi tekrar buradaki kareden çıkaralım. Evet, dikme işlemi bu kadar. Alttaki ipimizi de yürütüyoruz. Hala. Evet, bunu alta alıyoruz. Ve buradaki delikten çıkıyoruz yani. Bu şekilde. Evet, dikelim bu şekilde. Bu sıramızın başına gelene kadar aynı şekilde dikiyoruz. İpimiz bitince nasıl ip değişimi yaptığımı da sizlere göstereceğim. Şimdi bu şekilde devam edelim. Evet, iğnemizi buradan geçirelim. İpimizi taktıktan sonra bu sıradaki delikten yine aynı dikme işlemine devam edelim. Çekelim uçlarımızı ve ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Biraz önce biten ipimiz de vardı. İkisini bir yine yürüteceğiz burada altta. Ve önümüze gelen yine buradaki kare boşluğundan devam edeceğiz. Aynı şekilde dikme işlemine devam ediyoruz. Şimdi yine karşıdan geçeceğiz. Alttaki iplerimizin içeride kaldığından emin olalım. Yani diktiğimiz yerin altında kalacak. Şu şekilde uçlarımız. İçinde yürütelim bu uçlarımızı. Saklıyoruz yani. Bozulmasın. Evet, şimdi yine ön yüzüne çekelim iplerimizi. Ve karşısına gelen burada 6 delik atlıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine sıradaki kareye bununla aynı hizada olan iğnemizi geçiriyoruz. Ve alttan çıkaralım. Sıkıştıralım iyice. Eşitleyelim iki ipimizi de. Evet, uçlarımızı yürütmeye devam edelim bitene kadar. Şimdi yine buradan hizadaki yerden çıkalım. Evet, ip eklememiz bu şekilde. Daha fazla uzatmayayım ben. Bu alttaki iplerimizi yürütüyoruz içinden. Ve şimdi bu şekilde dikiyoruz. Buraya gelene kadar. Buradan 5 tane delik kalana kadar. Yine buradaki gibi yani. 1, 2, 3, 4, 5.'den başlamıştık. Burada da 5.'ye kadar 6 delik arayla dikeceğiz. Evet, bu şekilde dikelim. Dikip gelelim. Daha sonra bu sıradan diğer sıraya nasıl geçtiğimi anlatayım. Şimdi bu kenara kadar dikip geldik. Ve burada yine bu kenarda çıktık. 5.'ye de yapıyorduk. Bu 5. sıramız oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4 tane boşluk kalıyordu kenarda. Şimdi burada yine bu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6. deliğe batıyoruz. Ve yine buradan çıkacağız. 6. delikten karşıdaki diğer sıraya geçiyoruz yani burada.
Şunu düzeltelim. Eşitleyelim uçlarımızı. Şimdi 6 tane sayalım buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. delikten bu şekilde iğnemizi üste doğru çıkarıyoruz. Şimdi burada yine 6 delik atlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. delik burada yapmış olduğumuz aynı delik. Batmış olduğumuz. Bu delikten batıralım iğnemizi. Ve ipimizi alt tarafa doğru çekiyoruz. Şimdi aynı şekilde dikeceğiz. Buradan bu en kenarda yapmış olduğumuz deliğin bir altına batıyoruz yine böyle. Buradan çıkaralım iğnemizi. Çift kat olunca biraz zor oluyor ikisini eşit bir şekilde çekmek. Ama güzel, çok güzel görünüyor çantamız. Yine 6 delik atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. delik buradaki aynı delik. Karşı tarafa yapmış olduğumuz yerdeki aynı delik. Buradan içeriye doğru iğnemizi geçirelim. Bu şekilde alttan çekelim. Eşitleyelim iyice. Sıkalım. Evet, dikme işlemimiz bu şekilde. Çantamız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Burada da yine bu kenara gelene kadar 6 delik atlayarak bu kenardan buraya kadar 6 delik atlayarak aynı hizada buraya da iğnemizle bu şekilde dikiyoruz. Ve daha sonra bu şekilde çevireceğiz yine. Bu sıraya geldiğimiz zaman. Ve buradan buraya atlayacağız. Yine 6 delik devam edeceğiz yukarıya gidene kadar. 6 6 6 6 delik atlayarak modelimizi uygulayacağız. Aynı bu şekilde sıra geliyor. Sonra böyle gideceğiz. Sonra böyle geleceğiz. Bir böyle gideceğiz. Bir böyle geleceğiz. Evet, bu şekilde ilerleyecek. Bu şekilde hepsi dolana kadar ilerleyelim. Şimdi 6 6 atlıyoruz. Bu sonda 5 ya da 7 tane delik kalabilir. Fark etmiyor. Bu kenarda 2 sıra kalacak şekilde ayarlayalım. Çünkü burada da 2 sıramız kalmıştı. Ayarlıyoruz. 2 sıra kalana kadar 6'şar 6'şar atlayarak, ama bu sonuncu da 5'te denk gelebilir, 7'de denk gelebilir. Fark etmiyor. Evet, ayarlayalım. Bu şekilde dolduralım kanvasamızın üstünü ve görüşelim. Evet, ben dikerek bu şekilde tamamladım kanvasımızın üstünü. Bu şekilde 4 tane ilmek bırakmıştık. Kenarlarda 5 tane, 4 tane. 6'şar tane deliklerimizi atlayarak ördük. Bu sonda 2 tane boşluk kalacaktı. Bu baştaki gibi. Orada da boşluğunu bıraktım burada. Bu en sonuncuyu 6 delik değil 5 delik atladım. Benim kanvasımın deliklerine bu şekilde denk geldi. Sizin kanvasanıza nasıl daha uygunsa öyle yapabilirsiniz. Sonda 7 tane kaldıysa 7 tane atlarsınız. Şimdi kenarlarını şuradaki gibi, şurada olduğu gibi boşluk kalan yerlere bu kısımlarını dolduracağız. Bütün boşluklarını dolduracağız. Bu kenarlarını da dolduracağız yine. Ben bu kenarımızı doldurayım, geleyim ve burada nasıl doldurduğumu size anlatayım. Nasıl diktiğimi. Evet, bu şekilde yapalım, bitirelim, gelelim. Evet, çantamızın bir kenarını bu şekilde diktim. Tamamladım tam olarak kanvasamızın üstünü. Ve bu D halkalardan kullandım ben. Buraya diktim. Şimdi nasıl diktiğimi de bu kenarda size göstereyim. Şimdi şu şekilde tam köşedeki şuradan iğnemizi geçirelim. Buradan köşeden tekrar karelerimizin içini doldurmaya devam edeceğiz. İpimizi biraz uzun bırakıyorduk. İçinden yürütüyorduk. Ve buradan da bu köşedeki yerden, ilk başladığımız yerden iğnemizi geçirelim.
uçlarımızı kaybetmeyelim. Siz isterseniz bir kat yapabilirsiniz ipi. Ben bir kat yaptığımda çok seyrek durdu. Onun için biraz yapmıştım, bozdum. 2 kat yaptım sonra tekrar. Evet, çıkardık ipimizi. Biraz uzun tuttum, çok eklem olmasın diye. Bu ucumuzu içinde yürüteceğiz şimdi altında. Bu ilmekten çıktık. Şimdi karşıdan sıradaki ilmekten, en kenardakinden bu şekilde iğnemizi takalım. İplerimiz dolaşmasın. Bu ipimizi hep içinden yürütelim bitene kadar. Şu şekilde çevireyim. Şimdi karşısına gelen karenin içinden buradan tekrar alta doğru batıyoruz. Ve iğnemizi alttan çıkaralım yine ipimizi. Yani kanvas görülmeyecek şekilde hiç dolduracağız iple üstüne. Şimdi yine karşısına denk gelen kenardaki deliğe batalım. Alttan üste doğru çıkarıyoruz ipimizi. Ve yine karşısına, bu aynı sıraya denk gelen karşısına ilk boş olan kareye batıyoruz. Yine bu kenardakinden batalım. Alttaki uçlarımıza dolaşmasın diye tutuyorum burada elimle. Yine karşısına denk gelen buradaki ilk baştaki kareden alta doğru çekelim ipimizi. Ve kenardaki kareden çıkarıyoruz yukarıya. Ve ilk baştaki buradakinden yine alta doğru çekelim. Evet, bu şekilde bir en kenardaki boşluklardan batacağız. Bir de buradaki en son yapmış olduğumuz deliklerden, burada görünen delikler değil, bu altta görünmeyen deliklere batacağız. Evet, bu şekilde burayı dolduralım buraya kadar. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir dışından bir içinden dikerek buraya kadar gelelim. Sonra burada görüşelim. Evet, bu kenara kadar diktim. Burayı anlatayım size de nasıl diktiğimi. Şimdi yine burada en dıştaki boşluktan batıyoruz. İpimizi geçirelim. Ve yine burada en kenardaki boşluktan, şu görünen değil de bu alttaki iple dolu olan, yani oradan geçirelim iğnemizi. Ve tekrar en dıştaki boşluktan batıp yine en alttaki kareden çıkalım. Evet, bu kenarı da bu şekilde yaptık. Aynı şekilde yani en dıştaki kareden batıyoruz. En içteki kareye
batıyoruz. Burada da aynı bir tane karemiz kaldı. En üsttekinden iğnemizi geçirelim. Biraz sıkışık oluyor son ilmek. Tüyleri dolaşıyor 2 kat olunca. Evet, orada bir karemiz kalmış olması lazım. Şurada bir karemiz var. Ona da batalım. Ve altına tek gelen kareden geçirelim. Şimdi bu kenarı öreceğiz. 2 sıra. Şu alttan takalım iğnemizi. Şu alttaki en kenardaki boşluktan batıyoruz. Ve bir iki kare atlayıp diğerinden takacağız. Düzeltelim, ipimizin uçları eşit olsun. Şurada bir iki kare yukarıdan iğnemizi geçirelim. Şimdi bu alttan yine burada batmış olduğumuz karenin yanından tekrar iğnemizi çıkarıyoruz. İki kare yukarısından 1 2 bununla aynı hizaya denk gelecek. Batalım, iğnemizi alalım. Tekrar altta da burada hangi sırada önümüze denk gelen karenin altından en son battığımız yere batıyoruz. Bu kenardaki yerlere batıyoruz. Yani burada görünen deliklere değil. Burada daha önce yapmış olduğumuz deliklere, altta kalan deliklere batacağız. Burada da bu ikinci karelere bu şekilde dümdüz olacak şekilde batacağız. Dolduralım yani buradaki karelerin içini de. Şimdi alttan çıkarıyoruz şuradan. Evet, bu şekilde ikili 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 dolduralım. Daha sonra buraya gelince şimdi burayı bu şekilde ikili ikili hepsini dolduracağız. Burada anlattığım gibi. Ve yine burada da bu kareden başlayıp bu alttaki kareyle yan yana denk gelen karelerden başlıyoruz yine dikmeye. Bu kareyle bunu dikiyoruz. Bununla bunu karşılıklı bu şekilde dümdüz gelecek şekilde hepsine dikeceğiz. Bu kenarda yaptığımız gibi ve diğer kenarlarda da yaptığımız gibi bütün kare boşluklarını dolduracağız. Burada 2 kare boşluğumuz kalacak. Burada da 2 kare boşluğumuz kalacak. Evet, buraya kadar dolduralım. Ve burayı nasıl doldurduğumu anlatayım. Hem bu D halkamızı nasıl buraya sabitlediğimi de anlatayım. Evet, doldurup gelelim buraya kadar. Evet, kenarımızı doldurup geldim bu şekilde. Şimdi buraya halka takacağımız yere yan şeridine çantamızın burayı nasıl diktiğimi anlatayım.
Şuradan ilk baştaki kareden, şu alttaki en son yaptığımız kareden batalım iğnemizi. Yine hepsini çekmiyoruz. Uçlarımıza dikkat edelim. Biraz uzun bırakalım. Bu içinde yürütelim bunu yine. Evet, bu ilk baştaki karemizden battık. Ve diğer sondaki karemize batacağız şimdi. Burada en altta yapmış olduğumuz karenin içinden iğnemizi geçirip ipimizi çekelim. Şimdi iğnemizi diğer ilk baştaki sıradaki karenin içinden bu şekilde çıkarıyoruz. Bu uçlarımızı da kaybetmeyelim. Evet, yine bu sıranın sonundaki şu şekilde sıkıştıralım arada. Bu sıranın sonundaki kareden bu şekilde arkaya doğru ipimizi alalım. Şimdi sıranın başına geçiyoruz tekrar. Ve şimdi buradan arkaya doğru çıkacağız. Evet, bu ipimizi de bitene kadar içinde yürütelim. Dikerken içinde kalsın. Evet, bu yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kare kalana kadar buraya kadar aynı şekilde bu sondan bir baştan, bir sondan bir baştan olacak şekilde böyle dikelim. Buraya kadar, sonra görüşelim. Şimdi bu şekilde diktik karşılıklı iki kenarından. Ve bu halkamızı buraya nasıl diktiğimi anlatayım. Şuradan önce ilk baştakine şu iki tane kare üstte batalım iğnemizi. Şimdi yine aynı yerden tekrar bu şekilde şu dipte yaptığımız iki kare gibi arkaya doğru çekelim. Şimdi bu karenin yanından batıyoruz buradan. Ve halkamızın içinden de geçirelim iğnemizi. Ve burada bir kare boşluk bırakmıştık. İkinciye batmıştık. Buradan dibinden altta yapmış olduğumuz dikişin ipin olduğu kareden iğnemizi geçirelim. Ve sıkıştıralım ipimizi iyice. Şimdi yandaki kareden çıkaralım yine iğnemizi buradan.
tekrar aynı şekilde bu alttaki sıradaki karenin en altında batıyoruz. Karşısına denk gelen. Ve yandaki kareye batalım. Yine alttakinin olduğu yere. Kenara kadar bu şekilde gidiyoruz. Evet, sonda bir tane kare boşluğu kaldığında onun içinden geçirmiyoruz halkanın. Bu kareyi en kenardaki kareye yine batalım iğnemizi. Halkamızdan geçirmedik bu sefer. Ve altta bu kenarda bir kare atlıyoruz ve bir altındakine kenara batıyoruz yine. Şimdi bu üstteki kareden çıkalım. Bu kareden çıkıyoruz. Ve altta yaptığımız gibi devam ediyoruz yukarıya kadar. Şu kareden batalım. Karşıdaki kareden çıkıyorduk. Ve bu karşıdaki kareden geriye doğru batırıyoruz iğnemizi. Tekrar bu karşıdan uçları eşitleyelim. Tekrar bu sondaki kareden arkaya doğru bir alttan bir üstten kenardaki karelere batacağız. Altta gösterdiğim gibi. Şimdi ip kaybetmeyi de göstereyim. Sonuna kadar anlatayım. Şuradan batıyoruz. Ortada bir tanesi kalıyor. Boşluğumuzun. Bu şekilde çantamızın iç yüzünden iğnemizi bu şekilde geçiriyoruz. Tekrar biraz daha geçirelim. Böyle kaybediyoruz bu ucumuzu. Hem sabitlemiş oluyoruz. Yukarı bozulmasın diye. Keselim burada ipimizi. Evet, yan şeridimiz de bu şekilde oluyor. Böyle tüylerimizi kabartabiliriz oynayarak. Daha kabarık dursun diye.
Tersi de bu şekilde. Şimdi çantamızı kenarlarını nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Bu kenar kısımlarını nasıl diktiğimi anlatacağım. Evet, şimdi bu kenarlarımız bitti. İkisini de aynı şekilde birleştirdik, diktik yani. Halkalarımızı da buraya tutturduk. Şimdi çantamızı nasıl birleştireceğimi anlatayım. Şimdi bu şekilde kıvıracağız. Ve bu yan tarafı buraya dikeceğiz. Diğer yan tarafı da buraya dikeceğiz. Ve sonra da gövde kısmına dikeceğiz. Kapak kısmı kalacak. Bu şekilde tutturacağız. Evet, nasıl diktiğimi de anlatayım ben. Şimdi buradan kenardan başlıyoruz dikmeye. Karşısına denk gelen kareden de alta doğru çekelim. Ve bu ipimizi içinden yürütelim. Şimdi sıradaki kare boşluğuna batalım. Karşısına denk gelen şu boşluklarda devam edeceğiz dikmeye. Bir gövdeden bir yandan olacak şekilde karşılıklı hepsine birer tane karelerin batalım. Ve birleştirelim yan kısmımızı. Yine karşıdan sıradan devam edelim. Ve diğer karşıdan sıradakine batıyoruz. İplerimizi içinde yürütmeye devam edelim. İplerimiz bitene kadar. Şimdi yine karşıdan şimdi çantamızınkinden bir yandan bir önden şöyle sırayla birbirine sabitleyelim. Elimizi de bu şekilde tutalım ki sıkıştıra sıkıştıra birbirine tutturalım. Şimdi çantamızın diğer karesinden ve karşıdaki diğer kareden şu şekilde yapalım. Ve öyle çekelim ipimizi. Burada bolluklar oluşmasın. Düzeltelim arada. Evet, şimdi karşısına denk gelenden sıkıştıralım iyice. Ve diğer karşıdan. Şimdi burada eşitlendi. Bu şekilde devam edeceğiz. Böyle karşılıklı bu şekilde ikisine birden takalım iğnemizi ve sıkıştıralım ipimizi. Ve diğer kareden bir çantanınkinden bir yan şeridinkinden bu şekilde takalım kareleri ve sıkıştırıyoruz. Sırayla hepsini takalım birbirine. Evet, bu şekilde buraya kadar hepsini birbirine sabitleyelim çantamızla yan şeridimizin. Ve buraya kadar yapıp gelelim. Evet, yukarıya kadar bu şekilde diktik çantamızın kenarını. Şimdi burada sonuncu ilmeklere de takıyoruz. Şimdi bir karemizi daha takalım. Tam köşedekine denk gelsin. Şimdi burada çantamızın ağız kısmını dikmeye başlayalım. Yani bu iki tane bırakmış olduğumuz boşluğu da dikerek kapatacağız iple.
Şu alttaki kareden batıralım. Şimdi çıkmış olduğumuz karenin bir altındakinden iğnemizi geçirelim. Şimdi bu alttaki, buradaki iki karenin altındaki boşluktan iğnemizi takıyoruz. Bu ağız kısmını kapatacağız çantanın. Tekrar buradan boşluktan batıyoruz. Yani iki kare boşluk bırakmıştık. Üçüncüden batacağız şimdi. Üçüncü karelerimizden batarak bu şekilde dolduracağız üstünü buranın. Şurada dipte üçüncü kareden 1, 2, 3. Şu üçüncü kareden batıyoruz. Ve çok bol kalmasın, sıkıştıralım. Tekrar burada 1, 2, 3. kareden buradan alttan batarak hepsini dolduracağız ağız kısmını. Hepsini anlatmayayım ben şimdi. Bu şekilde çapraz çapraz dikerek sürfüle yapar gibi burada ağız kısmını dolduralım bu kenara kadar. Buraya gelince ikisini birleştirmeye başlayacağız. Buraya kadar gidip gelelim. Evet, bütün kenarı bu şekilde sürfüle yaptım. Yani iğneyle dikerek buraya kadar geldim. Burada son bir karemiz var. Ona da aynı şekilde yapalım. Üçüncüden yine batıyoruz. Ve burası bu şekilde görünecek. Şimdi bu kenarı birleştirmeye başlayacağız. Aynı burada olduğu gibi tam hizalayalım burayı. Bu köşedeki bu önce karşısına gelen yerden batalım. Bu kenardan, köşeden batıyoruz en yukarıdan. Şimdi bu karşıda köşedekinden batalım. İyice sıkıştıralım. Şimdi bir altındaki kareden batalım. Uçlarımızı eşitleyelim arada. Şimdi burada da tam köşeden değil bir altındaki kareden tekrar batalım. Arkaya doğru. Bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi burada bir altına gelen kareden batıyoruz. Ve karşısına gelen kareden batacağız. Şimdi iki kareyi birleştirmeye başlayabiliriz. Karşılıklı denk gelen. Çok katlı olduğu için biraz zor oluyor burası. Evet, karşılıklı bu şekilde birbirine denk gelen yerlerden dikelim. Bu şekilde birleştirelim burayı da. Bu alta kadar hiçbir boşluk kalmasın. Hepsini böyle dikelim. Ve daha sonra hepsini anlatmayayım ben. Bu kenarımızı da bu şekilde dikeceğiz. Bu tepede boş kalan yerleri de dikeceğiz. Ve bu kenarı komple burayı diktikten sonra bu kenarımızı da ve burada ağız kısmını da ve bu kenarımızı da yine buraya bu köşemizi de çantamızın öbür kenarını hepsini bu şekilde dikelim. Bu kenarlarını dikelim.
hepsini bu ağız kısmında gösterdiğim gibi, burada gösterdiğim gibi hepsini dikeceğiz kenarlarının. Evet, bu şekilde dikelim. Dikişlerimizi bitirelim ve çantanın bitmiş haliyle görüşelim. Evet, çantamız bitti. Ben bu şekilde bir askı tercih ettim. Ve bu şekilde bir tokayla tutturdum. Evet, böyle oldu çantamız. Evet, bu şekilde her yerine iğneyle işledik. Anlattığım şekilde. Ve halkalarımıza da zincirlerimizi taktım. Siz farklı bir askı kullanmak isterseniz farklı bir askı da kullanabilirsiniz. Şimdi çantamızın ölçülerini vereyim. Çantamızın eni 24 santim. Evet, çantamızın yüksekliği mini bir çanta, küçük bir çanta. Ve şu şekilde 16 santim. Evet, 16 santim uzunluğu. Çantamızın askı boyunu da vereyim ben isterseniz. Evet, askı uzunluğumuz 84 santim, 85 santim askı uzunluğumuz. Siz isterseniz daha uzun, isterseniz daha kısa kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde çok güzel, çok değişik, kolay bir çantamız oldu. Hazır kalıbın üstüne işleme yapmış olduk. Evet, beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta ve TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın ismi. Evet, bu güzel tariflerimin devam etmesini istiyorsanız lütfen beğeni, yorum yapmayı ve YouTube kanalımda da bana destek olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, farklı, daha güzel, daha değişik çanta modelleriyle karşınızda olacağım. Hepinize kolaylıklar dilerim.